Merhaba koçlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür ve Lilith kavuşumu var. 21 Kasım haftasında sevgili koçlar, gökyüzü sizleri hem derin bir içsel dönüşüme hem de ani farkındalıklara davet ediyor. Bu dönemde Akrep, Boğa ve Yay enerjileri sahnede ve bu üçlü sizlerin hayatında özellikle para, ortaklık, borç, inanç ve yaşam yönü konularında güçlü bir yeniden yapılandırma getiriyor. Merkür'ün Lilith'le Akrep burcundaki kavuşumu sizlerin doğum haritanızda 8. evde gerçekleşiyor. Bu ortak kaynaklar, borçlar, paylaşılan gelirler, psikolojik derinlik ve kriz sonrası yeniden doğuş evi. Yani bu dönemde parayla, güçle, güvenle ve bağlılıkla ilgili tüm konular derin bir yüzleşme sürecine girebilir. Gizli kalmış gerçekler, saklanan bilgiler, bastırılmış duygular açığa çıkacak. Bir partnerin maddi durumu, bir miras meselesi, vergi, sigorta veya kredi konuları gündeme gelebilir. Lilith'in etkisiyle hiçbir şey yüzeyde bırakmayacaksınız. Gerçeği bilmek istiyorum diyeceksiniz. Ne kadar rahatsız edici olursa olsun. Merkür burada zihninizi keskinleştiriyor. Lilith ise korkmadan konuşma cesareti veriyor. Bu yüzden bu hafta psikolojik analiz, finansal strateji veya terapi gibi alanlarda çok derin farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Ve unutmayın, bu kavuşum Jüpiter ve Satürn retrosundan gelen destekle büyük bir su üçgeni oluşturuyor. Bu demek oluyor ki hem ruhsal hem finansal anlamda bir iyileşme ve dönüştürücü bir farkındalık kapısı aralanıyor. Bir kriz aynı zamanda büyük bir fırsata dönüşebilir. Merkür ve Lilith, Akrep burcundaki kavuşumu, Jüpiter ve Satürn'e yaptığı üçgen açılar da gökyüzü size şöyle diyor. İçsel gücünü bul, duygularını dönüştür. Geçmişin seni tanımlamasına izin verme. Jüpiter 4. evinizde, yani ev, aile ve köklerle ilgili geçmiş meselelerini yeniden düşünüyorsunuz. Belki geçmişte yaşadığınız bir güven kaybı, duygusal temellerinizi sarsan bir olay şimdi sizi daha güçlü kılacak. Balık burcundaki Satürn ise bilinçaltınız, kapanışlar ve içsel düzenleme ile ilgili alanınızda ve bu üçgen ruhsal olarak eskiyi bırakma ve duygusal yüklerden arınma sürecini destekliyor. Bir nevi geçmişle barışma, hatta kendi gölgenizle yüzleşme zamanı bu. Aynı zamanda Güneş Akrebin 29 derecesinde, Uranüs ise Boğanın 29 derecesinde ve karşı karşıya geliyorlar çok analitik bir derecede. Bu etkileşim kendi kazandığınız para ile ortak gelirler ve başkalarına bağımlı olduğunuz kaynaklar arasında bir denge değişimini gündeme getiriyor. Maddi düzeninizde beklenmedik gelişmeler olabilir. Bir gelir kapısı aniden kapanabilir ya da yeni bir fırsat, sürpriz bir kazançla gündeme gelebilir. Ayrıca değer yargınızda da çok güçlü bir farkındalık oluşabilir. Gerçek güven nedir sorusunu yeniden tanımlayacaksınız. Güven duygusunu sadece para veya sahip olduklarınız üzerinden tanımlıyorsanız bu karşıtlık size içsel bir sarsıntı getirebilir. Ama eğer farkındalığa açıksanız bu dönem sizi maddi özgürlük ve bağımsızlık yönünde büyük bir adım atmaya itebilir. Aynı esnada Yay burcunda Mars'la Ay kavuşum halinde sizin için inançlar, yolculuklar, vizyon ve yaşam felsefesi evinde bu enerjilerle birlikte hem içsel hem dışsal bir hareketlilik söz konusu. Uzak bir yerle ilgili kararlar alabilir, eğitim, yayıncılık, hukuk veya akademik konularda güçlü bir motivasyon hissedebilirsiniz. Ancak Ay ve Mars'ın ay düğümlerine kare açı yapması ve gökyüzünde büyük bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu hareketin karmik bir sınav içereceğini gösteriyor. Balık burcundaki kuzey ay düğümü sezgilerinizi, teslimiyetinizi ve ruhsal tarafınızı geliştirme gerekliliğini vurgularken Başak burcundaki güney ay düğümü kontrol, analiz ve eleştiriden çıkmanız gerektiğini söylüyor. Yani siz her şeyi planlamak, her detayı kontrol etmek isteseniz de bu gökyüzü bazen bırakmak, akışa güvenmekte bir erdemdir diyor. Bu yüzden 21 Kasım civarında ani kararlar alırken dikkatli olun. Ay ve Mars enerjisi sizi dürtüsel davranmaya itebilir ama unutmayın, eylemleriniz bu dönemde karmik sonuçlar doğurabilir.
Bu gökyüzü altında sizlerden beklenen şey her şeyi bilmek yerine bazen bilmeyi bırakmayı öğrenmek. Akrep enerjisi her şeyi çözmek ister, kontrol etmek ister ama Uranüs ve Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü enerjisi size teslimiyetin gücünü öğretecek. Bu dönemde bir ilişki, bir maddi konu, bir inanç sistemi veya yaşam yönünüzle ilgili güçlü bir bırakma dersi alabilirsiniz. Ve bırakmak sizden bir şey eksiltmeyecek. Bilakis sizi özgürleştirecek. Bu dönemde duygusal derinliğinizi bastırmayın. Onu yaratıcı bir alana dönüştürün. Yazın, konuşun, paylaşın, sanat yapın. Finansal kararlarınızı birkaç gün erteleyin. 29 derecelerdeki Uranüs-Güneş karşıtlığı ani değişimleri tetikleyecektir. İnançlarınızı gözden geçirin. Belki sizi kısıtlayan bir ideolojiden özgürleşme zamanı gelmiştir. Ve en önemlisi her krizin ardında bir yenilenme gücü vardır. Siz o gücü fark ettiğinizde bu gökyüzü sizin için bir sıçrama tahtası olur. Sevgili koçlar, 21 Kasım gökyüzü sizlere hem maddi hem manevi dönüşüm hem de karmik bir farkındalık getiriyor. Bu dönem güven kavramını yeniden tanımlayacaksınız. Gerçek güvenin dışsal istikrardan değil, içsel güvenden olduğunu öğreneceksiniz. Ve tam o noktada evren size yepyeni bir kapı açacak. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür-Lilith kavuşumu var. 21 Kasım'da gökyüzü güçlü, hatta sarsıcı ama dönüştürücü bir tablo sunuyor. Bu dönem hayatınızda hem ilişkiler hem de kişisel yönünüz açısından önemli kırılma noktalarına işaret ediyor. Bir yanda Akrep burcundaki yoğun enerjiler, diğer yanda sizin burcunuzdaki retro Uranüs ve Boğa, doğanızın sınırlarını zorlayan farkındalıklar, evren adeta sizden şunu istiyor. Artık kim olduğunu, neye değer verdiğini ve kiminle yola devam edeceğini netleştir. Merkür ile Lilith Akrep burcunda kavuştuğunda sizin 7. evinizde gerçekleşiyor bu kavuşum. İlişkiler, evlilik, ortaklıklar ve açık düşmanlıklar ile ilgili farkındalıklar getirir. Bu enerji yüzeyde kalmaz, doğrudan derine iner. Bir partnerle, eşle ya da iş ortağıyla aranızda saklanan sözler, bastırılmış duygular, gizli gerginlikler varsa bugünlerde hepsi birer birer yüzeye çıkabilir. Lilith burada sessiz kalma lüksü bırakmaz. Konuşmanız, açıklamanız, konunun özüne inmeniz gerekir. Ama Merkür burada güçlü. Siz ne söylediğinizi bilerek kontrolle ama dürüstlükle konuştuğunuz sürece bu süreç size ilişkilerde derin bir arınma ve yeniden doğuş getirebilir. Bu kavuşumun Jüpiter ve Satürn'le yaptığı büyük su üçgeni ilişkilerde hem duygusal hem de ruhsal bir iyileşme potansiyeli de taşıyor. Kökler, aile, güven duygusu alanını temizliyor Jüpiter. Satürn ise sosyal çevrenizdeki bağları test ediyor. Yani bu dönemde kimlerle duygusal bağ kurduğunuzu, kimlerin sizinle aynı frekansta olduğunu sorgulayacaksınız. Bazı ilişkiler derinleşecek, bazıları ise sessizce bitecek. Ama biten her şey yerini daha özgün, ruhsal bir birlikteliğe bırakacak. Aynı günde Güneş Akrep burcunun 29 derecesinde, Uranüs ise Boğa burcunun 29 derecesinde, son derece analitik dereceler ve çok güzel de bir karşılıklık var. Yani siz ve karşınızdaki kişi, ben ile biz arasındaki çizgi yeniden tanımlanacak. Bu enerji ilişkilerde ani farkındalıklar, sarsıcı açıklamalar veya beklenmedik yön değişimlerini tetikleyebilir. Bir partnerle olan ilişkinizde roller değişebilir ya da siz artık aynı kalıba sığmadığınızı fark edebilirsiniz. Boğa sabit bir burçtur, değişimi sevmez ama Uranüs burcunuz da sizi uzun zamandır değişime zorluyor. Şimdi bu karşıtlık o değişimi artık erteleyemeyeceğiniz bir noktaya getiriyor. Bu dönemde kimliğinizi, görünüşünüzü, duruşunuzu veya yönünüzü tamamen yenileyebilirsiniz. Bazılarınız için bu büyük bir özgürleşme anlamına gelirken bazılarınız için beklenmedik bir ayrılık, ilişki yönünde bir dönüm noktası olabilir. Fakat unutmayın, Uranüs neyi yıkarsa onun yerine çok daha özgün bir yapı inşa eder ve siz artık uyum sağlamak yerine
özünüzü yaşamak istiyorsunuz. Merkür-Lilith kavuşumunun Jüpiter ve Satürn'le oluşturduğu büyük su üçgeni sizin duygusal derinliğinizi, sezgilerinizi ve ruhsal olgunluğunuzu güçlendiriyor. Bu dönem ilişkilerde neden böyle hissettiğinizi fark etmek için çok kıymetli. Köklerden gelen kalıplar, geçmiş ilişkilerdeki yaralar, aileden miras alınmış duygusal korkular hepsi birer birer çözülecek. Kiminle gerçek bir ruhsal bağınız olduğunu, kimin sizin gelişiminizi desteklediğinizi fark edeceksiniz. Bir ilişkinin içindeyseniz, birlikte terapi, içsel çalışma ya da ortak bir dönüşüm süreci sizi birbirinize daha yakınlaştırabilir. Yalnız boğalar içinse bu enerji ben artık ilişkiyi eski kalıplarla yaşayamayacağım farkındalığını getirir. Bu da gerçekte çok daha derin ve özgürlük temelli ilişkilerin zeminini atar. Mars ise Yay burcunda Ay'la kavuşumda bu süreçte, yani bu alan ortak paralar, miras, krediler, duygusal bağlar ve güç ilişkileriyle ilgilidir. Bu enerji güçlü, hızlı ve karmik bir doğaya sahiptir. Ay ve Mars birlikteyken bastırılmış öfke, kıskançlık veya sahiplenme dürtüleri açığa çıkabilir. Bir partnerle aranızda kontrol savaşları yaşanabilir. Ancak bu kare aynı zamanda sizi güç ve teslimiyet dengesine getiren bir öğretmendir. Bu kavuşum bir de ay düğümlerine kare açı yapıyor. Bu nedenle sevgili boğalar 21 Kasım civarında duygusal veya maddi kontrol konularında aşırıya gitmemeye özen gösterin. Bir şeyin illa sizin istediğiniz şekilde olmasına gerek yok. Bazen akış sizin planınızdan çok daha büyük bir planı içerir. Bu dönemin aman teması sizin için bırakmak, zorla tuttuğunuz, manipülasyonla yönlendirmeye çalıştığınız veya sizi bağımlı kılan ne varsa evren onlardan özgürleşmenizi istiyor. Belki bir ilişki, belki bir borç, belki de bir korku. Unutmayın sevgili boğalar olarak güven arayışında doğdunuz siz ama bazen o güvenin dış dünyada değil, kendi iç dünyada olduğunuzu fark etmelisiniz. Bu süreçte ilişkilerde dürüst olun. Saklı kalan konular yüzeye çıkabilir. Ama bunlar bir temizlik enerjisidir. Maddi konularda kontrolü bırakın, ortak kaynaklarda adil paylaşım yapın. Duygusal dönüşüm için suyla temas kurun, banyo ritüelleri, deniz kenarında zaman geçirmek, meditasyon yapmak bu enerjiyi dengeleyebilir. Ve kendinize şu soruyu sorun. Gerçek güven sahip olduklarımda mı yoksa olduğum kişi olmamda mı? Sevgili boğalar, 21 Kasım gökyüzü sizlere hem bir ilişki testi hem de bir özgürleşme fırsatı getiriyor. Kiminle yolunuza devam edeceğinizi, kimin size gerçek anlamda iyi geldiğini artık çok net göreceksiniz. Bu dönem eski korkuların çözülüp yerini çok daha bilinçli ve özgür bağlara bırakacağı bir zaman dilimi. Evren sizden sadece bir şey istiyor. Korkmadan dönüş, sevgiyle bırak, güvenle ilerle. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür-Lilith kavuşumu var. Sevgili ikizler, 21 Kasım'da gökyüzü sizlere hem zihinsel netlik hem de ilişkilerde karmik farkındalık getiriyor. Akrep, boğa ve yay enerjileri bir araya gelirken sizler için gündelik hayatın düzeni, ilişkilerdeki denge, sağlık, çalışma rutini ve iş ortaklıkları ön plana çıkıyor. Evren bu dönemde sizden bir şey istiyor. Kime hizmet ettiğinizi, neye emek verdiğinizi ve hangi alanlarda tükenmeye başladığınızı görün. Merkür ile Lilith Akrep burcunda kavuşuyor sizin 6. evinizde. Bu gündelik iş düzeniniz, çalışma ortamınız, sağlığınız ve hizmet ettiğiniz alanlarla ilgili güçlü bir enerji dalgası yaratır. Akrep burcu burada derin analiz, sezgi ve kontrolü temsil ederken Lilith bastırılmış öfkeyi, özgürlük arzusunu ve hayır deme becerisini ortaya çıkarır. Yani bugünlerde iş ortamınızda birlikte çalıştığınız kişilerle ya da yöneticilerinizle gizli gerilimler, saklı meseleler gündeme gelebilir. Uzun süredir içinize attığınız ama dile getiremediğiniz şeyleri artık konuşmak isteyebilirsiniz. Merkür'ün bu kavuşumla birlikte Jüpiter ve Satürn'le üçgen açılar yapması ve bu yüzleşmelerin aslında iyileştirici bir yönü olduğunu da gösteriyor. Gökyüzü sizden açıkça kendini bastırma, konuş ama farkındalıkla konuş diyor.
Bu etkileşim sizi daha bilinçli bir iletişime, daha net sınırlar çizmeye ve kendi sağlığınızı, ruhsal dengenizi korumaya yönlendiriyor. Artık sadece işleyen düzen değil, içsel huzur da önemli hale gelecek. Bu kavuşum Jüpiter'le ve Satürn'le üçgen açılar içinde olacak ve gökyüzünde büyük bir su üçgeninde oluşuyor bu esnada. Ve bu üçgen sizler için iş, para, kariyer yönü arasında duygusal dengeyi temsil ediyor. Yengeç burcundaki Jüpiter kendi kazançlarınız, özdeğerleriniz ve güven duygunuzu gözden geçiriyor. Balık burcundaki Satürn de kariyer, statü ve hedef alanında içsel bir yapılandırmayı simgeliyor. Ve bu üçgen sizlere şunu hatırlatıyor. Gerçek başarı ruhunuzun huzuruyla uyumlu olandır. Bu dönemde maddi hedefleriniz, iş hayatınızdaki rolünüz veya yöneticilerle ilişkileriniz yeniden şekillenebilir. Ama bu değişim yüzeyde değil, çok derin bir temelde olacak. Kendinizi artık başkalarının beklentilerine göre değil, kendi içsel değerlerinizle uyumlu bir şekilde ifade etmek isteyeceksiniz. 21 Kasım'da Güneş Akrep Burcu'nun 29 derecesinde, Uranüs ise Boğa Burcu'nun 29 derecesinde. Tam karşıtlık yapıyorlar ve bilinçaltı ve gündelik yaşam, teslimiyet ile kontrol arasında güçlü bir çatışma enerjisi doğuruyor bu. Bu karşıtlık size artık kontrolü bırakma dersi verebilir. Belki uzun süredir bastırdığınız yorgunluk, bilinçaltına attığınız korkular veya bastırılmış öfke bir şekilde dışarıya taşabilir. Uranüs Boğa'da geçmişte bastırdığınız duygular şimdi bedensel ve zihinsel olarak yüzeye çıkacak diyor. Fiziksel bedeniniz bu dönemde alarm verebilir. Uyku düzeni, stres seviyesi, bağışıklık sistemi hassaslaşabilir. Evren diyor ki dur, dinlen, kontrolü bırak, akışa güven. Bazen bir hastalık, bir yorgunluk, hatta bir mola bile aslında evrenin sizi yönlendirme biçimidir. Mars ise Yay burcunda, Ay'la kavuşumda 7. evinizde. Bu alan ilişkiler, ortaklıklar ve açık düşmanlıklarla ilgili. Ay ve Mars burada birlikte hareket ettiğinde ilişkilerde tutku, dürtüsellik ve ani tepkiler artar. Bir partnerle ya da ortakla olan ilişkilerinizde ben mi biz mi sorusu gündeme gelebilir. Kendinizi savunma ihtiyacı hissedebilir, haksızlığa tahammül edemeyebilirsiniz. Fakat bu kavuşum ay düğümlerine kare yaptığı için bu tepkiler karmik bir test anlamı taşır. Kuzey ay düğümü Balık burcunda, Güney ay düğümü Başak burcunda, yani sizden istenen her detayı analiz etmek yerine duygulara, akışa, sezgiye alan açmak, ilişkilerde mükemmeliyeti aramak yerine empatiyi seçmelisiniz. Bu yüzden 21 Kasım civarında ani kararlar almaktan kaçının. Bir ilişkinin bitmesi, bir ortaklığın uzaklaşması ya da bir işbirliğinin dağılması o anda kriz gibi görünse de evren aslında sizi daha uyumlu ve ruhsal bağ taşıyan ilişkiler için özgürleştiriyor olabilir. Bu dönem sizler için hem ruhsal hem fiziksel anlamda bir denge testi. Bir yanda hizmet etme, üretme, faydalı olma duygusu, diğer yanda ise tükenmişlik, kontrol ve mükemmeliyet baskısı. Evren sizden yapmak yerine olmak haline geçmenizi istiyor. Kendinizi sürekli meşgul tutmak, duygularınızı bastırmak yerine bir adım geri çekilin, sessiz kalın, sezgilerinizi dinleyin. Balık enerjisi sizi sezgisel alana davet ederken akrep enerjisi bilinçaltınızı temizliyor. Bu ikisi birleştiğinde eski kalıplardan özgürleşebilir ve ruhsal olarak tazelenebilirsiniz. Bugünlerde günlük rutininizde değişiklikler yapın, iş yükünüzü azaltın, bedene dinlenme alanı verin. Meditasyon, nefes egzersizleri, doğada zaman geçirmek bu dönemde çok iyileştirici olacaktır. İlişkilerde dürtüsel çıkışlar yerine empatiyi seçin, sezgilerinize güvenin. Zihninizi meşgul eden her konunun bir duygusal kökü vardır, onu fark edin, bastırmayın. Sevgili ikizler, 21 Kasım'da gökyüzü sizleri hem içsel arınma hem de ilişkilerde karmik farkındalık sürecine sokuyor. Zihniniz artık yüzeyde kalmak istemiyor. Daha derin, daha sezgisel bir anlayışa yöneliyorsunuz. Bu dönemde bırakmayı, teslim olmayı, akışın rehberliğine güvenmeyi öğrendiğinizde hem bedeniniz hem ruhunuz çok daha hafifleyecek. Unutmayın, evrenin planı bazen sizinkinden çok daha bilgedir.
Ve siz o plana güvenmeyi öğrendiğinizde yaşam kendiliğinden düzelmeye başlayacaktır. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle Merhaba yengeçler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür ve Lilith kavuşumu var. Sevgili yengeçler, 21 Kasım'da Merkür ve Lilith kavuşacaklar. Ve gökyüzünde güzel bir su enerjisi titreşiyor olacak. Hem ruhsal hem duygusal anlamda çok güçlü bir dönüşüm döngüsünün içindesiniz. Bu dönem sizden bir şey istiyor. Kalbinizin derinliklerine bakın. Gerçek tutkunuzu, yaralarınızı, korkularınızı ama en çok da potansiyelinizi fark edin. Çünkü bu gökyüzü sizler için hem aşk ve yaratıcılıkta hem de ruhsal şifa temasının aynı anda aktive ediyor. Merkür ve Lilith Akrep Burcu'nda 5. evinizde kavuşuyor. Bu alan aşkı, çocukları, yaratıcılığı ve yaşam enerjisini temsil eder ve Akrep Burcu burada derin tutkular, bastırılmış arzular ve güçlü duygusal bağlar getirir. Bu kavuşumla birlikte kalbinizde bastırılmış duygular yüzeye çıkabilir. Birine duyduğunuz gizli ilgi, bastırılmış öfke ya da ifade edilmemiş bir sevgi hepsi görünür hale gelebilir. Lilith burada artık susma der. Merkür ise ama bilinçle konuş diye hatırlatır. Yani bir ilişki içinde kalpten geçenleri dürüstçe dile getirmek ya da uzun zamandır sessiz kaldığınız bir konuda açık olmak artık kaçınılmaz. Ama bu süreç aynı zamanda yaratıcı enerjinizi de serbest bırakır. Yazmak, çizmek, sahne almak, müzik yapmak, üretmek, tüm bu alanlarda duygularınızın gücü sizi ileriye taşıyabilir. Ve gökyüzünde bu kavuşum bir büyük su üçgenine de neden olacak. Jüpiter'e ve Satürn'e bu kavuşum üçgen açılar yapacak. Sizin için adeta ruhsal bir armağan gibi bu. Bu üçlü sizin benlik, ilham ve inanç alanınızda şifayı temsil ediyor. Jüpiter 1. evinizde sizi yeniden büyütüyor, kendi potansiyelinizi hatırlatıyor, içsel güveninizi yeniden inşa ediyorsunuz. Eskiden fazla hassas sandığınız yönünüz şimdi en büyük gücünüz haline geliyor. Satürn ise 9. evinizde bu enerji sizi yüksek bilinç seviyesine taşıyor. Duygusal bilgi, inanç, vizyon ve anlam arayışı derinleşiyor. Belki felsefeye, astrolojiye, psikolojiye ya da spiritüel alanlara yöneliyorsunuz. Merkür-Lilith kavuşumu ise 5. evinizde, yani kalbinizde düşündüğünüz, sezgilerinizle konuştuğunuz bir zamandasınız. Bu üçgen sizlere büyük bir yaratıcı şifa ve ilahi bağlantı enerjisi sunuyor. Bu dönemde rüyalarınız, sezgileriniz, iç sesiniz olağanüstü güçlü olabilir. Evrenle, ruh rehberliğiyle veya içsel benliğinizle adeta görünmez bir iletişim halindesiniz. Aynı gün Güneş 29 derece Akrep Burcu'nda, Uranüs ise 29 derece Boğa Burcu'nda ve güçlü bir karşıtlık var ikisinin arasında. Yani bir yanda aşk, tutku, kalp işleri, diğer yanda dostluklar, topluluklar ve sosyal çevre. Bu etkileşim bir arkadaşın aşkın arkadaşlığa ya da bir arkadaşlığın aşka dönüşmesini tetikleyebilir. Aynı zamanda duygularınız ile özgürlük arzunuz arasında da bir çatışma doğabilir. Birine bağlı kalmakla bireyselliğinizi korumak arasında denge kurmanız gerekebilir. Uranüs Boğa burcunda, yani sosyal çevrede ani kopuşlar, yeni dostluklar veya beklenmedik değişimler söz konusu olabilir. Güneş Akrep'te ise kalbinizin en derin arzularını aydınlatıyor. Bu karşıtlık gerçekten ne istiyorum sorusunu size güçlü bir şekilde sorduracak. Belki bir ilişki özgürleşecek, belki bir dostluk yeni boyuta taşınacak ama ne olursa olsun bu süreç sizi daha özgün ilişkiler kurmaya yönlendiriyor. Mars ise Yay burcunda, Ay'la kavuşumda 6. evinizde günlük düzen, çalışma ortamı, sağlık ve beden dengesiyle ilgili. Ay ve Mars burada sizi harekete geçirir ama aynı zamanda bedensel olarak da çok hassaslaştırır. Bu enerjiyle birlikte iş ortamında gerginlikler, hızlı gelişen görevler ya da beklenmedik değişimler olabilir. Ay düğümlerine de kare açıda bu kavuşum karmik bir test niteliği de taşıyor bu dönem. Kuzey ay düğümü Balık burcunda, Güney ay düğümü Başak burcunda. Sizden beklenen şey mükemmeliyetçilik değil, akışa güven, her şeyi kontrol etmek, planlamak, analiz etmek yerine olmasına izin vermeyi öğrenmeniz gerekiyor. Ruhsal yorgunluk varsa dinlenin. Çünkü bu dönem üretmek değil, dengeyi yeniden kurmak için var.
Bu gökyüzü sizlere şunu öğretmek istiyor. Kalbinizle düşündüğünüzde, zihninizde değil sezgilerinizle yaşadığınızda mucizeler mümkün olabilir. Ama eğer fazla analiz, fazla korku, fazla kontrol devreye girerse kalp kapanabilir. Şimdi kalbinizi yeniden açmanın zamanı. Bir şeyin sonucu değil, duygusu önemli. Birine neden değil, ne hissediyorum diye yaklaşın. Bu dönem her şeyi çözmeyi değil, hissetmeye çağırıyor size. Kalpten gelen ilhamlara güvenin bu dönemde. Yaratıcı yönünüzü bastırmayın. Aşkta ve dostlukta dürüst olun ama özgürlük alanınızı koruyun. Sağlıkta bedeninizi dinleyin, fazla yüklenmeyin. Enerji çalışmalarıyla dengeyi sağlayın. Meditasyon, dua, müzik, sanat gibi ruhu besleyen aktiviteler size ilahi rehberlik getirebilir. Sevgili yengeçler, 21 Kasım'da gökyüzü sizin için hem ruhsal uyanış hem kalpten dönüşüm zamanı diyor. Bir dönemin duygusal ağırlıkları çözülürken kalbinizin sesi artık çok daha net duyulacak. Evren sizden sadece bir şey istiyor. Korkmadan sev. Duygularından utanma. Kalbini saklama. Çünkü bu gökyüzü sizi kalbinizi evrenin diliyle hizalanıyor ve o dilin adı sevgi. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, gökyüzü gündemimizde Merkür Lilith kavuşumu var. 21 Kasım'da gerçekleşiyor ve gökyüzü sizleri kökten bir dönüşüme davet ediyor. Evren bu dönemde sizlere şunu söylüyor. Kendini yeniden tanımla, gücünü nereden aldığını hatırla ve artık kendi ışığını kendi kurallarına yak. Bu dönem sizin için hem ailevi hem de kariyer yönünde derin bir yeniden yapılanma süreci. Bir tarafta Akrep Burcu'nun karanlık ama dönüştürücü etkisi, diğer tarafta Uranüs'ün beklenmedik çıkışları ve Yay Burcu'ndaki ateşli hareketlilik. Gökyüzü sizden korkmadan değişmenizi, geçmişle yüzleşmenizi ve kalbinizin rehberliğine güvenmenizi istiyor. Merkür ve Lilith Akrep Burcu'nda kavuşuyor. Sizin 4. evinizde ev, aile, kökler, geçmiş, anne baba figürleri ve içsel güven duygusuyla ilgili bu ev. Bu kavuşumun enerjisi derindir. Bastırılmış duyguları açığa çıkarır. Aile içinde konuşulmayan meseleler, geçmişten gelen duygusal yaralar veya bilinçaltında taşıdığınız korkular bu dönemde görünür hale gelebilir. Belki çocukluk döneminden beri bastırdığınız bir his, belki ebeveyn figürleriyle kurduğunuz karmaşık bir bağ şimdi çözülmek üzere yüzeye çıkıyor. Merkür burada düşüncelerinizi berraklaştırırken Lilith artık sessiz kalma der. Yani bu dönem ailenizle, evinizle ya da kendi iç dünyanızda dürüst bir yüzleşme zamanı ama bu yüzleşme acıdan çok özgürleşme getirir. Bir ev değişikliği, taşınma, aile içi rollerin yeniden tanımlanması da mümkün. Çünkü bu enerji artık eski düzenin işlemediğini net biçimde gösteriyor. Merkür-Lilith kavuşumu Jüpiter ve Satürn'e üçgen açılar yapıyor ve gökyüzünde büyük bir su üçgeni oluşturuyor bunlar. Bu üçgen sizin için derin bir içsel şifa döngüsünü başlatıyor. Jüpiter 12. evinizde bilinçaltı, rüyalar, ruhsal bağlantılar ve geçmiş yaşam temalarını aktive ediyor. Rüyalarınızda ya da sezgilerinizde çok güçlü mesajlar alabilirsiniz. Köklerden gelen bir karmik bağ şimdi çözülmek üzere. Satürn ise 8. evinizde duygusal bağlar, paylaşılan kaynaklar, miraslar ve dönüşüm alanında bir yeniden yapılandırmayı simgeliyor. Kimi aslanlar için bu geçmiş bir ilişkinin duygusal izini şifalandırma anlamına gelirken kimileri için derin bir psikolojik çözülme ve ruhsal farkındalık olabilir. Bu su üçgeni, büyük su üçgeni size şunu söylüyor. Affetmek zayıflık değil, özgürlüktür. Artık kalbinizde taşıdığınız eski kırgınlıkları bırakma zamanı geldi. Çünkü siz affettikçe ruhunuzun enerjisi yeniden parlayacak. Bu kavuşum esnasında Güneş 29 derece Akrep Burcu'nda ve karşısında Uranüs var 29 derecede Boğa'da. Bu karşıtlık 4. ve 10. ev ekseninizde gerçekleşiyor. Ev, iş, özel hayat, toplumsal statü dengesini tamamen değiştiriyor. Bir süredir içsel huzurunuzla kariyer hedefleriniz arasında sıkışmış hissediyor olabilirsiniz. Bu karşıtlık artık karar ver diyor. Belki işte yeni bir yön, belki ailede yeni bir rol, belki de tamamen farklı bir yaşam tarzı. Ama ne olursa olsun bu değişim sizin öz kimliğinizi güçlendirmek için geliyor.
Uranüs burada sürpriz etkiler getirebilir. Kariyerde ani bir fırsat, beklenmedik bir yön değişimi veya kendi işinizi kurma fikri doğabilir. Güneş ise Akrep'te, yani duygusal cesaretle hareket etmeniz gerektiğini söylüyor. Artık dış dünyanın onayını değil, kendi içsel onayınızı arama zamanı. Mars ise Yay burcunda, Ay'la kavuşumda ve 5. evinizde. Yaratıcı enerji, aşk, sahne ve kendinizi ifade etme alanı burası. Ay ve Mars burada birleştiğinde kalbinizle hareket etme arzusu inanılmaz güçlenir. Bu enerji size korkmadan sev der. Bir aşk ilişkisi ani bir şekilde gündeme gelebilir. Ya da halihazırda süregelen ilişkide tutku yeniden alevlenebilir. Fakat bu kavuşum aynı zamanda ay düğümlerine de kare açı içinde, bu ilişkiler karmik nitelikte olabilir. Yani ruhsal bu büyüme getiren ama kolay olmayan bağlantılar. Kuzey ay düğümü balıkta, güney ay düğümü başakta size analiz etmek değil, teslim olmak zorundasın diyor. Aşkta kalbinize güvenmek, zihninizi değil sezgilerinizi takip etmek önemli olacak. Yaratıcılıkla ilgilenen aslanlar için bu enerji çok verimli bir ilham dalgası getirebilir. Bir proje, bir fikir, bir performans, tutkuyla ortaya koyduğunuz her şey bu dönemde dikkat çekecektir. Ama bu gökyüzü sizden cesaret istiyor. Geçmişi dönüştürme cesareti, artık güvende hissetmek için kontrol etme döneminden çıkıp kendine güvenerek akışa teslim olma dönemine geçiyorsunuz. Köklerinizi dönüştürmeden göğe yükselemezsiniz. Bu dönem tam da bunu öğretiyor. Bir ev değişikliği, köklerle bağın güçlenmesi ya da ailenin bir sırrının veya sıkıntısının çözülmesi, her biri sizi özgürleştirmek için yaşanıyor. Bu dönemde ev ve aile konularında bastırılmış duyguları serbest bırakın, açıkça konuşun. Ruhsal şifa, meditasyon, dua, atalarla bağlantı, regresyon, dua, namaz çalışmaları bu dönemde çok etkili olur. Aşkta dürüst olun ama acele karar vermeyin. Tutkulara teslim olurken sezgilerinizi dinleyin. Kariyer ve aile arasında denge kurun, kendi ışığınızın merkezine dönün. Sevgili aslanlar, 21 Kasım'da güçlü bir yeniden doğuş fırsatı var. Bu dönemde eski güven alanlarınız sarsılsa bile bilin ki her şey sizi daha özgün, daha güçlü, daha kendiniz bir versiyonuna dönüştürmek için oluyor. Evren sizden sadece bir şey istiyor. Geçmişi bırak, ışığına sahip çık. Çünkü bu gökyüzü sizden bir aslan gibi değil, bir feniks gibi küllerinizden doğmanızı bekliyor. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Lilith-Merkür kavuşumu var. Sevgili Başaklar, 21 Kasım'da Lilith ve Merkür Akrep burcunda kavuşacaklar. Sizleri zihinsel, duygusal ve karmik olarak güçlü bir farkındalık döngüsüne sokuyor olacak bu. Akrebin derin suları bir yanda yayın ateşi, bir yanda boğadaki Uranüs'ün sarsıcı etkisi. Evren sizden bir şey istiyor. Artık sadece anlamakla kalma, hisset, kontrol etmek yerine teslim ol, zihnini kalbinle hizala. Bu dönem sizin için iletişim, kardeşler, yakın çevre, öğrenme ve inanç sistemleri alanında büyük bir uyanışı temsil ediyor. Merkür ve Lilith Akrep burcunda 3. evinizde kavuşuyorlar. Bu alan iletişim, düşünce biçimi, kardeşler, yakın çevre ve günlük konuşmalarla ilgilidir. Bu kavuşum zihinsel düzeyde güçlü bir uyanış yaratır. Uzun zamandır söylemek isteyip sustuğunuz şeyler, bastırdığınız fikirler ya da içsel öfke şimdi ifade bulabilir. Lilith burada artık sessiz kalma der, Merkür ise bilgelikle konuş diye hatırlatır. Bu dönem iletişim tarzınızda büyük bir dönüşüm getiriyor. Belki bir kardeş, akraba veya yakın çevreyle biriyle yüzleşebilirsiniz. Belki de uzun süredir düşündüğünüz ama söyleyemediğiniz bir gerçeği açıkça dile getirirsiniz. Ama dikkat edin, akrep enerjisi sivri dilli olabilir. Bu nedenle dürüstlüğünüzü yıkıcı değil, dönüştürücü bir tonda kullanın. Çünkü bu kavuşumun amacı sizi ifade özgürlüğüne, zihinsel cesarete ve sözünüzde şifa yaratma gücüne taşımaktır. Merkür-Lilith kavuşumu Jüpiter ve Satürn'le de güçlü bir su üçgeni,
büyük su üçgeni oluşturuyor. Bu üçgen sizin zihinsel ve duygusal alanlarınız arasında sezgisel bir köprü kuruyor. Jüpiter 11. evinizde arkadaşlıklar, sosyal çevre ve gelecek vizyonunuzu gözden geçirmenizi sağlıyor. Belki bir dostluk ilişkisi dönüşüyor. Belki de hangi toplulukta yer almak istediğinize karar veriyorsunuz. Satürn ise 7. evinizde ilişkiler ve ortaklıklar alanında. Burada geçmiş bağlantılar, eski ilişkiler veya devam eden ortaklıklar ciddi bir sınavdan geçecek. Bir partnerle aranızda iletişim şekli kökten değişebilir. Bu üçgen sizlere duygusal sezgiyle iletişim kurma becerisi kazandıracak. Sözleriniz artık sadece bilgi taşımıyor, enerji de taşıyor. Bu yüzden bu hafta bir konuşmanız, bir paylaşımınız veya bir mesajınız bir başkasının hayatında derin bir fark yaratabilir. Evren size diyor ki kelimelerini kalbinle seç. Çünkü artık sesin şifa. 21 Kasım'daki bu kavuşum da Güneş 29 derece Akrep Burcu'nda ve karşısında 29 derecede bir Uranüs var Boğa Burcu'nda. 3-9 evlerinizde aktive ediyor. Yani bilgi, inanç, eğitim ve düşünce sistemleri ekseninde büyük bir uyanış yaşanıyor. Bir düşünce biçimi, bir dünya görüşü, hatta bir inanç yapısı tamamen değişebilir. Uranüs Boğa'da, yani geçmişte inandığınız bazı şeylerin aslında sizi sınırladığını fark etmenizi istiyor. Güneş Akrep'te zihinsel cesaret istiyor. Gerçeğe korkmadan bak diyor. Bazılarınız için bu dönem yeni bir eğitim, yazı, konuşma, yayıncılık veya seyahatle ilgili bir dönüm noktası olabilir. Bazılarınız içinse bu karşıtlık, haklı olma çabasını bırakıp anlamaya yönelme sürecini getirir. Bu enerjiyle birlikte fikirlerinizi savunurken esneklik kazanacaksınız. Çünkü gerçek bilgelik sabit fikirlerde değil, değişime açık olmakta saklı. Mars ise Yay burcunda Ay'la kavuşumda ve 4. evinizde. Bu alan ev, aile, kökler ve içsel güvenlik duygusunu temsil eder. Ay ve Mars burada birleştiğinde ev ortamında hızlı, gergin ama dönüştürücü enerjiler doğar. Bir taşınma, ev içi tartışma, ailevi yüzleşme veya duygusal bir kırılma mümkün. Ama bu enerji aslında sizi köklü bir yenilenmeye götürür. Geçmişin yüklerinden, aileyle ilgili bastırılmış duygulardan özgürleşme zamanı geldi. Bu kavuşum ay düğümlerine de kare açıda bu temanın karmik olduğunu gösteriyor. Kuzey ay düğümü Balık'ta, Güney ay düğümü Başak'ta. Sizden beklenen teslimiyet, empati, sevgisel kabul ve analizi, mükemmeliyetçiliği ve kontrolü bırakmanız gerekiyor. Evren diyor ki her şeyi çözmek zorunda değilsin, sadece hisset ve bırak. Bu gökyüzü sizden hayatınızın belirli alanlarında kontrolü bırakma cesareti istiyor. Artık zihinsel analizler yetmiyor. Kalbinize güvenmeniz gerekiyor. Siz bir Başak olarak mükemmeliyet arayışında olabilirsiniz ama bazen kusurlarda da bir bilgelik vardır. Bu dönem size kusursuz olmak yerine gerçek olmak dersi getiriyor. Yakın çevreyle ilişkilerde dürüstlük, aileyle konularda affetme, ilişkilerde teslimiyet hepsi aynı anda çalışıyor. Sözleriniz güçlü, onları sevgiyle kullanın bu dönemde. Bir cümleyle bile birini şifalandırabilirsiniz. Aileyle yüzleşmekten korkmayın, geçmişle barışın. Zihinsel yorgunluğu azaltın, sezgilerinize alan açın. Mükemmel olmaya değil, bütün olmaya odaklanın. Sevgili Başaklar, 21 Kasım zihinsel arınma, duygusal teslimiyet ve karmik şifa getiriyor. Zihniniz artık sadece bilgi toplamıyor, bilgiyi kalbinizle harmanlayarak bilgelik yaratıyorsunuz. Bu dönem bir içsel sessizliğin içinden büyük bir anlayış doğuracak. Evren sizden sadece bir şey istiyor. Her şeyi bilmek zorunda değilsin. Bazen sadece hissetmek yeterli. Ve siz bunu yaptığınızda zihninizin karmaşası yerine kalbinizin huzuruna bırakacak. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür Lilith kavuşumu var. 21 Kasım'da Akrep Burcu'nda kavuşacaklar. Gökyüzü sizleri hem maddi hem manevi düzlemde köklü bir dönüşüme davet ediyor. Bu dönemde evrenin fısıltısı şu cümlede gizli. Değerini yeniden tanımla. Ne kadar verdiğine değil, neyi hak ettiğine odaklan. Bu gökyüzü enerjisi para, değer, özdeğer, ilişkilerde denge, güven ve paylaşım temalarını gündeme getiriyor.
Artık sizin için önemli olan sadece uyum değil, gerçek, sağlam ve samimi bağlar. Merkür ve Lilith Akrep Burcu'nda sizin ikinci evinizde kavuşuyorlar. Bu ev maddi kazançlar, gelir kaynakları, özdeğer algısı ve kişisel güven duygusunu temsil eder. Bu kavuşumun enerjisi son derece derindir. Bir süredir maddi konularda ya da ilişkilerde değer görmüyorum duygusunu yaşamış olabilirsiniz. Şimdi bu kavuşum sizden kendi değerinizin farkına varmanızı, başkalarında değil kendinizde değer bulmanızı istiyor. Lilith burada hak ettiğin şeyi talep et der. Merkür ise ama bunu bilgelikle, farkındalıkla ifade et diye hatırlatır. Artık daha çok çalışmak değil, akıllıca çalışmak dönemindesiniz. Bu üçgenin mesajı açık. Gerçek güven sadece parayla değil, içsel huzurla da gelir. Artık hem maddi hem ruhsal olarak dengede kalmayı öğreniyorsunuz. İç sesiniz size yön verirken geçmişten gelen korkular yerini sezgisel bilgeliklere bırakıyor. Bu 21 Kasım'da Güneş Lilith'le kavuştuğunda 29 derece Akrep Burcu'nda, Uranüs ise 29 derece Boğa Burcu'nda. Bu güçlü karşıtlık, kişisel değerler, maddi kazançlar, paylaşım, borçlar, miraslar ve duygusal bağlılık temaları arasında güçlü bir gerilim yaratıyor. Uranüs burada özgürleşme ister. Yani başkalarının kaynaklarına, onayına veya desteğine bağımlı olduğunuz bir alanda ani bir kopuş yaşanabilir. Güneş ise Akrep'te kendi gücünü sahiplen diyor. Bazılarınız için bu bir finansal yeniden yapılanma olabilir. Bazılarınız için ise bu bir ilişkinin maddi veya duygusal dengesinin yeniden kurulması anlamına gelebilir. Ama ne olursa olsun bu karşıtlık size özgürleşmenin değerini öğretir. Artık kimseye bana değer ver demek zorunda değilsiniz. Çünkü siz zaten değerlisiniz. Mars ise Yay burcunda, Ay'la kavuşumda 3. evinizde ve iletişim, eğitim, kardeşler ve düşünce kalıpları alanında güçlü bir hareket enerjisi yaratıyor. Ay duyguyu, Mars'ta eylemi temsil eder. Bu dönemde kelimeler keskinleşir. Bir konuşma, bir karar, bir mesaj her biri kaderinizi değiştirebilir. Ancak bu kavuşumun ay düğümlerine yaptığı kare iletişimde karmik dersleri aktive ediyor. Yani sizden beklenen, istenen, analiz etmekten çok hissetmek bu dönemde. Bir kardeşle, yakın çevreyle ya da partnerle aranızdaki bir konuşma sizi geçmişten özgürleştirebilir. Ama dikkat edin, savunmaya geçmek yerine anlamaya niyet edin. Mars ay enerjisi aynı zamanda zihinsel cesareti arttırır. Yeni bir eğitim, proje, sosyal medya çalışması veya yazılı bir iş bu dönemde öne çıkabilir. Yani sözünüz, kaleminiz ya da fikirleriniz bu dönemde dikkat çekiyor. Gökyüzü sizden hayatın en temel yasasını hatırlamanızı istiyor. Ne verirsen o sana geri döner. Ama burada mesele yalnızca cömertlik değil, dengeli verme. Artık fedakarlıkla öz saygı arasındaki farkı öğreniyorsunuz. Bir ilişkinin ya da işbirliğinin sadece siz çabaladığınız için ayakta kaldığını fark ederseniz artık bırakma zamanı gelmiş olabilir. Bu dönem hayır demeyi öğrenmek, sınır koymak ve kendi gücünüzü korumak için mükemmel bir fırsat. Bu dönemde maddi konularda köklü bir değişim sizi bekliyor olabilir. Korkmayın, bu uzun vadede güçlenmenizi sağlayacak. Özdeğerinizi başkalarının takdirine değil kendi içsel tatmininize bağlayın. İlişkilerde alma verme dengesini yeniden kurun. Sözlerinizi dikkatle seçin. Kelimeleriniz kader yaratıyor olabilir. Sevgili teraziler, 21 Kasım'da gökyüzü hem maddi hem ruhsal güçlenme fırsatı sunuyor. Bir dönemi kapatıyorsunuz, yeni bir yaşam değer sistemi kuruyorsunuz. Artık başkalarının sizi görmesini beklemek yerine kendinizi kendi ışığınızda görme zamanı. Siz zaten yeterlisiniz ve sadece bunu hatırlamanız gerekiyor. Bu hatırlayış hem kalbinizdeki dengeyi hem de hayatınızdaki bolluğu yeniden kuracak. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür Lilith kavuşumu var. Sevgili akrepler, 21 Kasım'da Merkür ve Lilith burcunuzda kavuşuyorlar.
Ve Akrep'teki Güneş'in de Uranüs'e bir karşıtlığı var. Ani değişimler, özgürleşme temalarını gündeme getiriyor olabilir. Evren size diyor ki gerçekle yüzleş, kendi karanlığını gör, ardından onu dönüştür. Bu dönem hem zihinsel hem duygusal hem de ruhsal anlamda sizi güçlendirecek, arındıracak ve özgürleştirecek bir enerji taşıyor. Merkür ve Lilith'in burcunuzdaki kavuşumu kendinizi ifade etme, kimlik ve dış dünyaya yansıttığınız imaj alanında etkili olacak. Bu kavuşum size hem zihinsel netlik hem de duygusal dürüstlük getiriyor. Uzun süredir bastırdığınız düşünceler, karanlık yönleriniz ve gölge taraflarınız artık görünür hale geliyor. Lilith artık susma, kendi gücünü sahiplen derken Merkür bunu bilinçle ve sorumlulukla ifade ediyor. Bu süreçte eski davranış kalıplarınızı fark etmek, kendinizi olduğu gibi kabul etmek ve öz değerinizi netleştirmek çok önemli. Kendi sınırlarınızı belirlediğinizde hem kişisel hem de profesyonel hayatınızda daha güçlü ve dengeli hareket edebilirsiniz. Merkür ve Lilith kavuşumu Jüpiter ve Satürn'le büyük bir su üçgeni oluşturuyor gökyüzünde. Jüpiter 9. evinizde, yani yüksek öğrenim, uzak yolculuklar, inançlar ve vizyon alanınızda yer alıyor. Bu konum size derin bir ruhsal farkındalık ve geniş perspektif kazandırıyor. Geçmişten gelen korkular, bastırılmış inançlar ve eski sınırlamalar şimdi çözülmeye hazır. Hayata bakış açınız, sezgileriniz ve vizyonunuz güçlü bir şekilde açılıyor. Satürn ise 5. evinizde, yani yaratıcılık, aşk ve kişisel projeler alanında disiplin ve yapı getiriyor. Uzun vadeli hedeflerinizi planlamak, yeteneklerinizi yapılandırmak ve kişisel projelerinizi bilinçle ilerletmek için mükemmel bir dönem. Bu su üçgeni hem zihinsel hem duygusal hem de ruhsal enerjinizi uyum içinde kullanarak dönüşümü ve şifayı aktive etmenizi sağlıyor. Sezgileriniz ve bilgelik içgüdünüz sizi karmaşık durumlarda bile doğru yönlendiriyor. Güneş ise bu esnada Akrebin 29 derecesinde, Uranüs de Boğanın 29 derecesinde ve karşıt konumda. Bu karşıtlık sizin 1-7 ev akslarınızı aktive ediyor. Yani kimliğiniz ile ilişkiler, ortaklıklar ve açık düşmanlıklar arasında yoğun bir enerji yaratıyor. Uranüs Boğa'da ilişkilerde ve ortaklıklarda beklenmedik gelişmeler, ani kopuşlar veya sürprizler olabileceğini söylüyor. Güneş ise Akrep'te size özgürlüğünü sahiplen, kendi ışığını göster mesajını veriyor. Bu karşıtlık bir partner, ortak veya önemli bir ilişki üzerinden sizi özgürleşmeye zorlayabilir. Ancak unutmayın, bu süreç sizi daha otantik ve güçlü bir birey haline getiriyor. Artık ilişkilerde taviz vermek yerine içsel sınırlarınızı koruma zamanı. Mars da Yay burcunda bu esnada Ay'la kavuşumda bilinçaltı, ruhsal bağlar ve karmik meseleler alanına yerleşmişler. Bu kavuşum duygularınızı harekete geçirir. Bastırılmış öfke, korku, tutkular varsa hepsini yüzeye çıkmasına neden olur. Ve bu kavuşum ay düğümlere de kare açı yapıyor. Onun için yaşanan her durum karmik bir ders niteliği taşır. Kuzey ay düğümü Balık burcunda, Güney ay düğümü ise Başak burcunda artık analitik ve kontrolcü tavrı bırakıp akışa ve sezgiye güvenmek önceliğiniz olmalı. Meditasyon, nefes çalışmaları ve bilinçli farkındalık pratikleri bu enerjiyi dönüştürmek için çok güçlü destek sağlar. Gökyüzü sizden bir şeye dikkat etmenizi istiyor. Gerçek güç yüzleşmekten ve teslim olmaktan gelir diyor. Artık eski maskeleri düşürme zamanı, kendi karanlığınızla yüzleşmek, duygusal bağımlılıklardan özgürleşmek ve ruhsal olarak güçlenmek için mükemmel bir dönemdesiniz. Bu süreçte hem kişisel hem ruhsal hem de ilişkisel alanlarda köklü bir dönüşüm gerçekleşecek. Kendinize dürüst olun, bastırdığınız duyguları görün ve serbest bırakın bu süreçte. İlişkilerde ani gelişmeler yaşanabilir, sabırlı ve bilinçli kalın. Meditasyon ve ruhsal çalışmalarda içsel gücünüzü aktive edin. Her karanlık bir ışık fırsatı taşır, korkuya kapılmayın. Kendi sezgilerinize güvenin, geçmişi bırakıp geleceğe odaklanın.
Sevgili akrepler, 21 Kasım'da gökyüzü sizin için kendi gücünüzü fark etme, özgürleşme ve dönüşme zamanı diyor. Evren sizden sadece bir şey istiyor. Kendi karanlığını aydınlat, ışığını saklama. Ve siz bunu yaptığınızda hayatınızda hem ilişkiler hem kariyer hem de ruhsal alanlarda köklü bir özgürleşme yaşayacaksınız. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili yaylar, 21 Kasım'da Merkür ve Lilith Akrep Burcu'nda kavuşuyorlar. Gökyüzü sizleri hem içsel farkındalık hem de karmik dersleri çözme yolculuğuna çağırıyor. Evrenin mesajı net. Korkmadan derinlere dal, akışa güven ve ruhsal bilgelikle ilerle. Bu dönem sizin için bilinçaltı çözülmeler, ev ve aile meselelerinde sorumluluklar, ortak kaynaklar ve karmik dönüşüm alanında kritik bir dönüm noktası anlamına geliyor. 21 Kasım'da Merkür ve Lilith Akrep Burcu'nda kavuşacak, sizin 12. evinizde, yani bilinçaltı, ruhsal farkındalık, gizli süreçler ve karmik dersler alanında gerçekleşiyor. Bu kavuşum bastırdığınız düşünceleri, eski korkuları ve gizli gündemleri su yüzüne çıkarır. Lilith artık sessiz kalma, gölgeleri fark et ve dönüştür derken Merkür bunları bilinçle analiz et ve ifade et diyor. Bu süreçte meditasyon, rüya çalışmaları veya bilinçli farkındalık pratiği çok etkili olur. Kendi gölge taraflarınızı fark edip dönüştürdüğünüzde hem ruhsal hem de ilişkisel hayatınızda derin bir farkındalık kazanırsınız. Merkür-Lilith kavuşumu Jüpiter ve Satürn'le üçgen açılar içinde olacak ve gökyüzünde büyük bir su üçgeni oluşturacaklar. Jüpiter Yengeç Burcu'nda, yani ortak alanlar, miras, borçlar ve dönüşüm alanında yer alıyor. Bu konum karmik meseleleri çözme ve paylaşımlarla ilgili bilinçli kararlar alma kapasitenizi artırır. Miras, finansal ortaklık veya uzun vadeli paylaşımlarda derin farkındalık kazanabilirsiniz. Satürn ise 4. evinizde, yani ev, aile ve köklerle ilgili sorumluluklar alanında disiplin getiriyor. Aile içindeki sorumluluklar, kökleriniz ve duygusal temeliniz üzerinde derin yapılandırmalar yapmak için ideal bir dönemdesiniz. Ve bu gökyüzünde oluşan su üçgeni hem içsel hem dışsal dünyanızda uyumlu bir dönüşüm ve şifa akışı sağlar. Sezgileriniz, bilinçaltınız ve günlük yaşamınız arasındaki dengeyi kurmanız mümkün olur. Güneş ise Akrep Burcu'nun 29 derecesinde, Uranüs de Boğa Burcu'nun 29 derecesinde ve karşıt konumda. Bu karşıtlık 12-6 ev ekseninizi aktive ediyor. Yani bilinçaltı ile günlük rutinler, iş ve sağlık alanında etkili oluyor. Uranüs beklenmedik değişimler ve sürprizler getirir. Güneş ise kendi özgürlüğünü sahiplen, cesur ol mesajı verir. Bu enerji eski rutinlerden ve sınırlamalardan özgürleşmenizi sağlarken günlük yaşamınızda daha bilinçli ve yaratıcı hareket etmenizi destekler. Mars ise bu esnada Ay ile kavuşumda sizin burcunuzda, yani kişisel kimlik, motivasyon ve fiziksel enerji alanında gerçekleşiyor. Bu kavuşum sizi harekete geçirir, cesaretinizi arttırır ve karmik dersleri aktive eder. Çünkü bu kavuşum ay düğümleriyle de kare açıda geçmişten gelen karmik enerjilerin artık çözülmesi gerektiğini gösteriyor. Kuzey ay düğümü Balık burcunda, Güney ay düğümü Başak burcunda artık eski alışkanlıklar ve kontrolcü tavırlar yerine akışa ve sezgiye güvenmeniz gerekiyor. Bu dönem yeni bir projeye başlamak, kişisel hedefleriniz için cesur adımlar atmak ve içsel dönüşüm için aktif olmak adına mükemmeldir. Gökyüzü sizden şunu istiyor: kendi yolunda ilerlerken eski yükleri bırak, cesur ol ve özgürlüğünü sahiplen. Yay burçları için bu dönem içsel farkındalık, bilinçaltı çözülmeler ve karmik özgürleşme sürecidir. Geçmişten gelen yükleri bıraktığınızda hem kişisel hem ruhsal hayatınızda güçlü bir dönüşüm yaşayacaksınız. Meditasyon, bilinçli farkındalık pratiği ile zihinsel ve ruhsal blokajları çözebilirsiniz bu dönemde. Ev ve aile ile ilgili sorumlulukları bilinçle yönetin, duygusal temelinizi güçlendirin. Ortak kaynaklar, miras veya paylaşımlarda sezgilerinize güvenin, acele etmeyin. Cesur adımlar atın ama akışa teslim olun, eski kalıpları bırakın.
Sevgili yaylar, 21 Kasım'da gökyüzü sizlere bilinçaltı farkındalık, karmik çözülme ve özgürleşme enerjisi sunuyor. Evren sizden tek bir şey istiyor. İçsel gücünü fark et, akışa güven ve cesurca ilerle. Bunu yaptığınızda hem kişisel hem ruhsal hem de hayatınızın tüm alanlarında derin bir dönüşüm yaşayacaksınız. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba oğlaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür-Lilith kavuşumu var. Sevgili oğlaklar, 21 Kasım'da Merkür Lilith'le Akrep Burcu'nda kavuşacak. Gökyüzü sizleri hem sosyal çevre hem de arkadaşlıklar, içsel farkındalık ve karmik süreçler alanında yoğun bir enerjiyle sınayacak. Evrenin mesajı net. Sosyal ilişkilerde bilinçli seçim yapın. Ancak içsel yolculuğunuzu ihmal etmeyin. Geçmişten ders alın ve akışa güvenin. Bu dönem sizin için arkadaşlıklar, topluluk projeleri, zihinsel farkındalık, iletişim ve karmik dönüşüm açısından kritik bir dönüm noktası anlamına geliyor. Merkür ve Lilith Akrep Burcu'nda kavuşuyorlar sizin 11. evinizde, yani arkadaşlıklar, topluluk projeleri ve sosyal çevre alanında gerçekleşiyor bu kavuşum. Sosyal ilişkilerinizde derin farkındalık getirecek. Bastırılmış fikirler, eski arkadaşlık kalıpları ve görünmeyen sosyal dinamikler artık su yüzüne çıkabilir. Lilith sessiz kalma, gerçekleri fark et ve sınırlarını belirle derken Merkür ama bunu bilinçli ve stratejik olarak ifade et mesajını veriyor. Bu dönem kimin hayatınızda gerçekten destekçi olduğunu görmeniz ve sosyal çevrenizi bilinçle seçmeniz açısından kritik. Bazı bağlar çözülürken bazıları derinleşebilir. Bu süreç sizi daha özgür ve seçici yapacaktır. Merkür ve Lilith kavuşumu Jüpiter ve Satürn'le üçgen açılar içinde olacak ve gökyüzünde büyük bir su üçgeni oluşturacaklar. Jüpiter Yengeç burcunda, yani ortaklıklar ve ilişkiler alanında sizi büyütüyor. İş ortaklıkları, evlilik veya projelerde işbirliği fırsatlarını ve karmik dersleri değerlendirme zamanı. Satürn ise Balık burcunda iletişim, kısa vadeli yolculuklar ve zihinsel süreçlerde disiplin ve yapı getiriyor. Bu sayede fikirlerinizi netleştirebilir, zihinsel blokajları çözebilir ve karmik dersleri fark edebilirsiniz. Bu su üçgeni mantığınızı ve sezgilerinizi birleştirerek kararlarınızı bilinçle almanızı sağlıyor. Artık hem zihinsel hem duygusal olarak dengede ilerleyebilirsiniz. Bu kavuşum esnasında Güneş 29 derece Akrep burcunda, Uranüs ise 29 derece Boğa burcunda ve ikisi karşıt konumdalar. Bu karşıtlık sizin 11. ve 5. ev ekseninizi aktive ediyor. Yani sosyal çevre ile yaratıcılık, aşk ve kişisel projeler arasında güçlü bir denge testi yaratıyor. Uranüs, sosyal projelerde ve arkadaşlık ilişkilerinde beklenmedik gelişmeler getirebilirken, Güneş, Akrep burcunda kendi yolunda cesur ol, özgürlüğünü sahiplen mesajı veriyor. Bu süreç sizi hem sosyal çevrenizde hem de kişisel yaratıcı projelerinizde daha bağımsız ve özgün hale getirecektir. Mars ise bu esnada Yay burcunda Ay'la kavuşumda sizin 12. evinizde, yani bilinçaltı, ruhsal farkındalık ve karmik süreçler alanında gerçekleşiyor. Bu kavuşum bastırılmış duyguların ve içsel öfkenin yüzeye çıkmasına neden olabilir. Ay düğümlerine de kare açıda olacak Mars ve Ay kavuşumu geçmişten gelen karmik dersleri aktive edecek. Kuzey ay düğümü Balık burcunda, Güney ay düğümü ise Başak burcunda. Artık eski kontrolcü ve mükemmelliyetçi alışkanlıkları bırakıp akışa ve sezgiye güvenmeniz gerekiyor. Bu dönem ruhsal çalışmalar, meditasyon ve bilinçli farkındalık için mükemmeldir. Kendi gölge yönlerinizi fark edip dönüştürdüğünüzde hem kişisel hem de sosyal hayatınızda güçlü bir özgürleşme yaşayacaksınız. Gökyüzü sizden şunu istiyor. Sosyal çevrenizi bilinçle seçin, zihinsel ve duygusal dersleri fark edin ve içsel özgürlüğünüzü sahiplenin.
Sevgili oğlaklar için bu dönem arkadaşlıklar, topluluk ilişkileri ve bilinçaltı yolculukları aracılığıyla karmik dersleri tamamlama süreci. Bu süreçte arkadaşlık ve sosyal ilişkilerinizde sınırlarınızı netleştirin. İletişimde ve kısa yolculuklarda disiplinli ama esnek olun. Bilinçaltı süreçlere odaklanın. Meditasyon, dua, namaz, içsel çalışmalar size rehberlik edecektir. Sosyal ve karmik bağlarda cesur ve bilinçli olun, akışa güvenin. Sevgili oğlaklar, 21 Kasım'da gökyüzü sizlere sosyal farkındalık, bilinçaltı çözülmeler ve karmik özgürleşme enerjisi sunuyor. Evren sizden tek bir şey istiyor. Kendi yolunu çiz, sosyal çevreni bilinçle seç ve içsel özgürlüğünü sahiplen. Bunu başardığınızda hem sosyal hayatınız, hem kişisel projeleriniz, hem de ruhsal yolculuğunuz dengelenmiş ve güçlü bir şekilde ilerliyor olacak. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba kovalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür-Lilith kavuşumu var. Sevgili kovalar, 21 Kasım'da gökyüzü sizleri hem kariyer ve toplumsal statü hem de arkadaşlıklar, sosyal çevre ve projeler alanında yoğun bir enerjiyle destekliyor. Evrenin mesajı net. Hem iş hayatınızda hem sosyal çevrenizde sınırlarınızı bilinçle belirleyin. Aynı zamanda akışa ve sezgilerinize güvenin. Bu dönem sizin için kariyer hedefleri, sosyal bağlantılar, maddi güvence ve karmik dersler açısından kritik bir dönüm noktası anlamına geliyor. 21 Kasım'da Merkür ve Lilith Akrep Burcu'nda kavuşacaklar. Sizin 10. evinizde, yani kariyer, uzun vadeli hedefler ve toplum önündeki duruş alanında gerçekleşiyor bu kavuşum. İş hayatınızda derin bir farkındalık ve stratejik bakış açısı getiriyor bu kavuşum size. Bastırdığınız fikirler veya uzun süredir dile getiremediğiniz hedefler artık görünür hale geliyor. Lilith artık sessiz kalma, kendi gücünü göster derken Merkür ama bunu bilinçle ve planlı olarak ifade et mesajını veriyor. Bu dönem iş veya kariyer alanında cesur adımlar atmanız için mükemmeldir. Bazı projeler hızla ilerleyebilir, bazıları ise eski kalıpların çözülmesini bekler. Kendi değerinizin farkında olarak hareket etmek çok önemli. Merkür ve Lilith kavuşumu Jüpiter ve Satürn'e de üçgen açılar içinde ve gökyüzünde büyük bir su üçgeni oluşuyor. Jüpiter Yengeç Burcu'nda, yani iş, sağlık ve günlük rutinler alanında sizi büyütüyor. Bu iş ve sağlık rutinlerinizi gözden geçirme, karmik dersleri fark etme ve uzun vadeli planları disiplinle uygulama zamanı. Satürn ise 2. evinizde maddi güvence, değerler ve kaynak yönetimi alanında sorumluluk ve yapı getiriyor. Finansal durumunuzu gözden geçirmek, gelir gider dengesini kurmak ve değerlerinize göre hareket etmek için mükemmel bir dönem. Ve oluşan bu büyük su üçgeni ise mantığınızı ve sezgilerinizi birleştirerek kararlarınızı bilinçle almanızı sağlıyor. Hem maddi hem manevi alanlarda denge ve güven getiriyor. Bu esnada Güneş Akrep Burcu'nda 29 derecede, Uranüs ise Boğa Burcu'nda 29 derece karşıt konumdalar. Bu karşıtlık 14 evlerinizi, 10. ve 4. evlerinizi aktive ediyor. Yani kariyer ve aile, ev yaşamı arasında güçlü bir denge testi yaratıyor. Uranüs ev ve aile alanında beklenmedik gelişmeler getirebilir. Güneş ise kendi yolunda cesur ol, özgürlüğünü sahiplen mesajı veriyor Akrep Burcu'ndan. Bu süreç iş ve aile hayatınızda sizi daha bağımsız ve bilinçli kararlar almaya zorlayacak. Mars ise Yay Burcu'nda Ay'la kavuşumda 11. evinizde, yani arkadaşlıklar, sosyal çevre ve grup projeleri alanında. Bu kavuşum sosyal ilişkilerde enerjinizi harekete geçirir, cesaretinizi ve motivasyonunuzu artırır. Ancak ay düğümlerine de kare açı yapıyor bu kavuşum, geçmişten gelen karmik dersleri aktive ediyor. Kuzey ay düğümü Balık Burcu'nda, Güney ay düğümü Başak Burcu'nda eski sosyal kalıpları ve aşırı analizciliği bırakıp akışa ve sezgiye güvenmeniz gerekiyor. Bu dönem sosyal projelerde aktif rol almak, arkadaş gruplarındaki liderliği üstlenmek ve karmik dersleri fark etmek için ideal bir zaman.
Gökyüzü sizden şunu istiyor. Sosyal çevrenizde bilinçli hareket edin. Kariyer hedeflerinizi netleştirin ve akışa güvenin. Sevgili kovalar için bu dönem arkadaşlıklar, topluluk projeleri ve kariyer yolunda karmik dersleri tamamlama sürecidir. Bu süreçte kariyer ve topluluk projelerinde sınırlarınızı netleştirin, hedeflerinize odaklanın, maddi ve manevi kaynaklarınızı bilinçle yönetin, arkadaşlık ve sosyal ilişkilerde akışa teslim olun ama sezgilerinizi dinleyin. Sosyal ve karmik bağlarda cesur, bilinçli ve özgür olun. Sevgili kovalar, 21 Kasım'da gökyüzü sizlere kariyer ve sosyal farkındalık, karmik dersler ve özgürleşme enerjisi sunuyor. Evren sizden tek bir şey istiyor. Kendi yolunu çiz. Sosyal çevreni bilinçle seç ve özgürlüğünü sahiplen. Bunu başardığınızda hem kariyer hem sosyal çevre hem de ruhsal yolculuğunuz dengelenmiş ve güçlü bir şekilde ilerliyor olacak. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimize Merkür-Lilith kavuşumu var. Sevgili balıklar, 21 Kasım'da gökyüzü sizleri hem kişisel gelişim ve kimlik çalışmaları hem de kariyer ve sosyal sorumluluk alanlarında yoğun bir enerjiyle destekliyor. Evrenin mesajı net. İçsel vizyonunu güçlendir, hedeflerine bilinçle ilerle ve karmik dersleri fark et. Bu dönem sizin için yüksek öğrenim, inanç sistemleri, kariyer, yaratıcı projeler ve karmik farkındalıklar açısından kritik bir dönüm noktası anlamına geliyor. Merkür ve Lilith Akrep Burcu'nda kavuşuyorlar. 9. evinizde 21 Kasım'da. Yani yüksek öğrenim, uzak yolculuklar, inançlar, yabancı kültürler ve vizyon alanında gerçekleşiyor. Bu kavuşum zihninizin derinlemesine açılmasını ve vizyonunuzun netleşmesini sağlar. Lilith kendi gerçek vizyonu fark et, gölgelerini dönüştür derken Merkür ama bunu mantık ve stratejiyle ifade et mesajını veriyor. Bu dönem yeni bir eğitim programına başlamak, yurt dışı bağlantılarınızı güçlendirmek veya felsefi, kültürel çalışmalar yapmak için mükemmeldir. Eski inanç kalıplarını sorgulamak ve eski anlayışları bırakıp yeni anlayışlar kazanmak ruhsal büyümenizi hızlandıracaktır. Merkür-Lilith kavuşumu Jüpiter'e ve Satürn'e de üçgen açılar içinde ve gökyüzünde büyük bir su üçgeni oluşturuyor. Yani bu kriz de olsa bunu gayet güzel rahatlıkla atlatabileceksiniz. Onu gösteriyor bu su üçgeni. Jüpiter Yengeç Burcu'nda yaratıcılık, aşk ve kişisel projeler alanında sizi büyütüyor. Bu yaratıcı projelerinizi gözden geçirmek, karmik dersleri fark etmek ve uzun vadeli planlar oluşturmak için ideal bir dönem. Satürn ise 1. evinizde kişisel kimlik ve sorumluluk alanında disiplin ve yapı getiriyor. Kendi sınırlarınızı belirlemek, kişisel hedeflerinizi netleştirmek ve karakterinizi güçlendirmek için mükemmel bir fırsat. Bu büyük su üçgeni hem sezginizi hem mantığınızı birleştirerek kararlarınızı bilinçle almanızı sağlar. Kendi vizyonunuz ve yaratıcı yetenekleriniz ile uyum içinde ilerleyebilirsiniz. Güneş ise Akrep Burcu'nda bu kavuşum esnasında 29 derece Akrep'te. Uranüs de 29 derece Boğa Burcu'nda analitik dereceler. Bu karşıtlık sizin 9 ve 3 evlerinizi aktive ediyor. Yani vizyon ve inançlar ile günlük iletişim, iş, öğrenme alanları arasında bir denge testi yaratıyor. Uranüs günlük rutinlerde ve iletişim alanında beklenmedik gelişmeler getirebilir. Güneş ise kendi vizyonun için cesur ol mesajı veriyor. Bu süreç hem içsel farkındalığınızı hem de günlük yaşamınızı uyumlu ve dengeli hale getirmenizi istiyor. Mars ise bu esnada Yay burcunda Ay'la kavuşumda 10. evinizde yani kariyer, statü ve toplumsal sorumluluk alanında gerçekleşiyor bu kavuşum. İş hayatınızda ve toplumsal projelerde enerjinizi harekete geçirir. Ancak ay düğümlerine de kare açıda geçmişten gelen karmik dersleri aktive ediyor. Kuzey ay düğümü Balık burcunda, Güney ay düğümü ise Başak burcunda eski alışkanlıkları ve mükemmeliyetçi tavırları bırakıp akışa ve sezgiye güvenmeniz gerekiyor. Bu dönem kariyer hedefleriniz için cesur adımlar atmak, projelerde liderlik üstlenmek ve karmik dersleri fark etmek için mükemmel bir zaman. Gökyüzü sizden şunu istiyor.
Kendi vizyonunu güçlendir, sosyal sorumluluklarını bilinçle yerine getir ve karmik dersleri fark et. Sevgili balıklar için bu dönem yüksek öğrenim, vizyon ve kariyer alanlarında karmik farkındalık ve sorumluluk alma sürecidir. Geçmişten gelen blokajları ve eski alışkanlıkları bıraktığınızda hem kişisel hem sosyal hem de ruhsal alanlarda güçlü bir dönüşüm yaşayacaksınız. Bu süreçte yeni vizyon ve inanç alanlarına adım atın. Eğitim ve kültürel çalışmalar için ideal bir dönem çünkü. Kariyer ve toplumsal projelerde liderlik veya sorumluluk alın. Günlük yaşamda beklenmedik değişimlere açık olun, esnek olun, sezgilerinize güvenin. Karmik dersleri fark edin ve bilinçle hareket edin. Sevgili balıklar, 21 Kasım'da gökyüzü sizlere vizyon, kariyer, karmik farkındalık ve özgürleşme enerjisi sunuyor. Evren sizden tek bir şey istiyor. Kendi vizyonunu takip et. Sorumluluklarını yerine getir ve içsel rehberliğine güven. Bunu başardığınızda hem kariyer hem sosyal hayat hem de ruhsal yolculuğunuz dengelenmiş ve güçlü bir şekilde ilerliyor olacak. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.